Her çeşit akıllı teknolojiyi uçuran içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uçuran demişken bu hafta modem, router ve mesh sistemlerine yönelik hazırladığım Ev içi ağ çözümleri serisinin 3. bölümünde küçük boyutları ve pratik kullanımları ile internet sorunlarını üstelik uygun fiyata çözebilen menzil genişleticileri konuşuyoruz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Evdeki internet bağlantısında sıkıntı yaşadığımızda çoğumuz suçu hemen servis sağlayıcıdan gelen modeme atar ve bu model artık eskimiş diye düşünüp hemen yenilemeye kalkarız. Ama ille de yenileyecekseniz önceden paylaştığım modem satın alma rehberine mutlaka bir göz atın derim. Linkleri kartlara ve aşağıya açıklamalara ekledim. Ama bu hareket belki de gereksiz yere maliyete sebep olduğu gibi sorunu büyük bir ihtimalle çözemeyecektir de. Bunun yerine çok daha az maliyetle evdeki internetin deyim yerindeyse kapsama alanını genişleterek tüm sorunlarınızdan hemen kurtulabilirsiniz. Ben anlatımlarım sırasında TP-Link'in R200 ve TP-Link'in yine RE305 model menzil genişleticilerini kullanacağım. Ama paylaşacağım bilgiler diğer marka ve modeller için de aynen geçerlidir. Bu arada sizler için gerçekleştirdiğim yoğun araştırmalardan sonra hazırladığım içerikleri ilgiyle izlerken faydalandığınızı da düşünüyorsanız şurada sanırım şu taraftaki arkadaşın direktiflerini takip edebilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Havalı adıyla Range Extender olarak da bilinen bu cihazlar ev içerisinde modemin erişemediği arka odalar gibi alanlara internet sinyalinin taşınabilmesini sağlarlar. Servis sağlayıcıdan eve giren interneti direkt cihazlara dağıtamazlar. Arada mutlaka bir modeme veya router'a ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle daha az özelliğe sahip olduklarından hem boyutları küçüktür hem de en önemlisi fiyatları modemlere göre oldukça uygun sayılır. Eğer ev içerisinde çekmeyen kör noktalarınız varsa ve modemin konumunu da değiştiremiyorsanız menzil genişleticiler bu durumda işinizi hemen görecektir. Yalnız bu cihazlar da sonuçta interneti evin sinyal ulaşmayan alanlarına aktaracağından desteklenen hız, band genişliği, doğru ortak nokta, 2.4 veya 5 GHz desteği gibi konulara da dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela ana modeminiz AC1200 standartlarına sahipken menzil genişleticiyi AC750 standartlarında alırsanız hız kapasitenizin tamamını kullanamazsınız. Çünkü AC1200 maksimum 867 megabit hızları destekleyebiliyorken AC750 ile en fazla 433 megabit hızlara kadar çıkabiliyorsunuz. Veya modeminiz Wi-Fi 6 yani AX standartlarını desteklerken menzil genişleticinizi Wi-Fi 5 yani AC standartlarında alırsanız özellikle bu senaryoda hızınızı ciddi oranda kesmiş olursunuz. Benzer durum band genişliği için de geçerlidir. Modeminiz dual band özelliğine sahipken menzil genişleticiniz sadece 2.4 GHz yani tek band özelliğine sahip olursa bu durumda da 5 GHz'i destekleyen cihazlarınızın potansiyellerini kullanamazsınız. Çünkü 2.4 GHz'in menzil alanı daha fazlayken veri iletim hızı daha düşüktür. 5 GHz'de ise tam tersi yani menzil kısalıyor ancak bu sefer de verinin iletim hızı oldukça artıyor. Bu nedenle örnek olarak AC750'yi ele alırsak gördüğünüz gibi biri düşük, diğeri ise büyük iki farklı değerden bahsediliyor ambalaj üzerinde. Modem ile uyumluluktan bahsetmişken alacağınız menzil genişleticinin üzerinde TP-Link RE305 modelinde olduğu gibi her türlü modem veya router ile kullanılabileceğini gösteren ibarenin olduğundan da mutlaka emin olun. Ama bence en önemli özelliklerden biri tüm evi kapsayan Wi-Fi ağı olarak da adlandırılan menzil genişleticilere göre evin tamamında daha üstün performans sağlayan mesh sistemi. Aradaki fark nedir diye soracak olursanız ağ genişleticiler mevcut internet bağlantısından yeni bir ağ oluşturur ve kullandığınız cihaz hangisine yakın ise ona manuel olarak sizin bağlanmanız gerekir. Performans olarak yerleştirdiğiniz noktada ana modem veya router'dan aldıkları sinyal kalitesi kadar performansla menzili genişletebilirler. Mesh Wi-Fi ise evdeki internetten tek ve daha güçlü bir ağ oluşturarak bağlanan cihazı desteklediği band genişliğine göre en yakın istasyona kendisi otomatik olarak bağlar. Bu nedenle arka odalardan salona geçerken bile internet bağlantınız kopmadan çalışmaya aynen devam eder.
Eğer mesh sistemi anlattığım cazip özelliklerden sonra ilginizi çektiyse hem kartlara hem de aşağıya açıklamalara eklediğim Wi-Fi sorununun %100 çözümü isimli bölüme mutlaka göz atmalısınız. Benden söylemesi. Teknik özellik kısmını bitirdiğimize göre şimdi de menzil genişleticilerin yine daha verimli çalışabilmeleri için ev içerisinde nereye kurulması gerektiğini konuşalım. Örnek olarak benim başıma da geldiği gibi modem antrenin bir ucundayken menzil genişletici koridorun diğer ucunda bulunursa yine bir işe yaramayacaktır. Çünkü modem ile menzil genişletici birbirini göremediklerinden sağlıklı bir şekilde iletişim kuramayacaklar. Dolayısıyla menzil genişleticisini modemin hiç erişemediği bir yere koymak yerine en az 2 veya 3 kademe çeken bir konum belirlemelisiniz. Yani sinyalin ölü olmadığı, mümkünse önü açık bir yerde durmalıdır. Ayrıca üzerlerindeki akıllı led sinyaller sayesinde menzil genişletici bize konumunun kalitesi hakkında da bilgi verebiliyor. TP-Link modellerinde bulunan bu özellik sayesinde ışık mavi ise konumda bir sıkıntı yok demektir. Ancak kırmızı yanarsa bu durumda modeme biraz daha yakınlaşmanız iyi olabilir. Ancak menzil genişleticisinin bulunduğu yere ulaştırabileceğiniz bir Ethernet kablosu olursa bu durumda kablosuz bağlantı yerine direkt kablo ile bağlanmalarını sağlayabilirsiniz. Açıkçası kör alanlardaki internet bağlantısını güçlendirmek için size önerebileceğim en sorunsuz bağlantı yöntemi de aynen budur. Ama bu durumda başta seçim yaparken Ethernet girişi bulunan modelleri kullanmanızı öneririm. Ya da satın almanızı öneririm, kullanma değil de. Eğer tek girişli modelleri seçerseniz ve cihaz sadece menzil genişletici olarak çalışıp Access Point modunu da desteklemiyorsa bu durumda tek bir cihaz için kablolu bağlantı noktası işlevi olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak çift girişli modelleri seçerseniz veya çoklu çalışma modu destekli tek girişli menzil genişleticileri seçerseniz bu durumda hem modem ile bağlantı hem de bilgisayar gibi harici cihazlara da interneti aktarabilme şansınız olur. Dolayısıyla ekleyeceğiniz her bir özellik maliyeti arttıracağından seçimi bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre yapabilirsiniz. Son maddeye kalmasına rağmen bence her türlü ağ çözümünün mutlaka sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri de her türlü kurulum, ayar veya denetim gibi işlemlerin mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebilmesi. Çünkü böylelikle hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan oturduğunuz yerden bütün ayarları yapabilirsiniz. Hatta modeminizde, ki artık birçok modelde bu özellik standart olarak geliyor, eğer VPS butonunuz varsa 3 saniyeliğine her iki cihazda da karşılıklı olarak bu butonlara basarak da cihazların eşleşmelerini tamamlayabilirsiniz. VPS butonu modemde bulunmuyorsa da yine örnek olarak TP-Link'in Tether uygulamasındaki cihaz ekle menüsünden yönergeleri takip ederek eşleştirmeyi yine tamamlayabilirsiniz. Tether uygulamasında bulunan konum asistanı menüsünden konum testi bile yapabiliyorsunuz. Ek olarak yazılım güncellemesi, şifreleme, ledleri açıp kapama veya diğer ağ ayarlarını oturduğunuz yerden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Evet, umarım menzil genişleticisi satın alacaklar için vermiş olduğum bilgiler faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz farklı konular varsa da bana yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Son olarak videoyu buraya kadar izleyenler arasında hala abone olmayanlar varsa ne yapacağını çok iyi biliyordur. Ek olarak beğen tuşuna basıp aşağıya yorum da bırakabilirseniz çok süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım uçuran diğer teknoloji videolarında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Her çeşit akıllı teknolojiyi uçarın. Ve bu model artık eskimiş veya eski model. Bu modeli artık eskimiş. Olmadı. Örnek olarak AC750'yi Evet, umarım menzil genişleticisi satın